Türkler Anadolu'ya geldikten sonra Çaka Bey ile başlayan 1090'dan itibaren Türk denizciliği önemli bir merhale kat ediyor. Yine Koyun Adaları Savaşı'yla ve Türk denizciliğinin Ege Denizi'nde, biz oraya Adalar Denizi diyoruz, Adalar Denizi'nde faaliyetleri başlamış oluyor ve bu tarihten sonra bir daha da silinmemek üzere Türkler denizciliğe damgalarını vuruyorlar. Türk denizcilik tarihi gerçekten büyük kumandanlarla ve büyük zaferlerle dolu. Piri Reis'ten Turgut Reis'e, Oruç Reis'ten Barbaros Hayrettin Paşa'ya kadar, Preveze Deniz Muharebesi'nden Çanakkale Deniz Savaşı'na kadar bilinmesi, öğrenilmesi, görülmesi gereken birçok öykü var bu müzede. Barbaros Hayrettin Paşa, Türk deniz tarihinin ve dünya deniz tarihinin en büyük amirallerinden, maraşallerinden, deniz maraşallerinden birisidir. O korsanlık faaliyetlerine başladığı söylenir ama bizdeki korsanlık kelimesini şöyle ifade etmek lazım. Korseyir kelimesinden yola çıkarak deniz akıncısı olarak görev yapmıştır. Aslında kendisi Türk denizciliğinin öncü isimlerinden sadece birisidir. Ama onun yarattıklarıyla dünya tarihinde, dünya ve Türk deniz tarihinde çok önemli rolleri var. Bunların tabii ki saymakla bitmez. Ama en önemli olay Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'in Türk Gölü haline getirilmesi hikayesidir. Onun yaratmış olduğu etki 16. yüzyılın ve 17. yüzyıla kadar etkisini sürdürmüştür. Türkler denizlerde hakimiyet teorisini onunla almıştır ve dünyada da mesela Mahan diye bir dünyaca ünlü bir deniz stratejisti vardır. Onun söylediklerinden çok daha önce denizlere hakim olan, cihana hakim olur mefküresini geliştiren kişidir. Deniz Müzesi'ni gezerken Barbaros'un denizlere hakim olan, cihana hakim olur sözünün ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. O kadar güzel öyküler var ki Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesine komşu Deniz Müzesi'nde zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Barbaros Hayrettin Paşa Beşiktaş'ta çok önemli bir simge kimlik olmuş. Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin kurulmasının bir anlamı da aslında onun yaratmış olduğu etkiye dayanır. Vakıflarının da bulunduğu bir arazide bulunuyoruz şu anda. Burada hamamları, onun gelir getiren akarlarının bulunduğu bir alanda bulunuyoruz. Ona ithafen, onun manevi huzurunda bulunduğundan bir mekandayız. Çok uzak değil, yaklaşık adım olarak söylemek gerekirse 70 adım sonra, 80 adım sonra onun türbesine ulaşıyoruz. O yüzden onun yarattığı etkiyle Silistre sürekli Deniz Müzesi'ni ziyaret eden ziyaretçilere onun manevi huzurunda olduklarını hissettirmek adına çalınmakta. Silistre eşliğinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın en eski portresini, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesini, Atatürk'ün Ertuğrul yatındaki orijinal kamerasını görmek içimizi titretiyor. Müzemizin en önemli alanlarından, bölümlerinden bir tanesi de Atatürk'ün Savorona ve Ertuğrul yatıyla olan ilgili bölümleri. Ertuğrul yatından başlamak lazım. Aslında Ertuğrul yatı da Osmanlı Devleti'nden kalan bir devlet yatı. Fakat bu yatın ekonomik ömrü dolmuş durumda. Hatta İngiliz Kralı Edward'ı taşıdığı zamanda bir mahcubiyet var. Bu mahcubiyet şöyle aslında, artık is yapan bir motoru var, bir bacası var. Beyaz giyen insanları maalesef çıkarttığı kurumlar nedeniyle kirletmekte. Bu yüzden de bu devlet yatının muhakkak bir şekilde elden geçirilmesi ya da yenisinin alınması gündemde. Fakat bu olay 1938 1 Haziran'ına kadar sürüyor ve bir şekilde dünyada yeni yapılan yatlar araştırılıyor ve bir tanesi bulunuyor. Amerikalı bir milyoner tarafından yaptırılan ancak Almanya'dan inşa edilen tekne Amerika'ya çeşitli Lloyd sorunları nedeniyle sokulmuyor. Sokulmayınca da satılması gündeme geliyor ve Türkiye'de buna talip oluyor. Devlet yatı olması, devlet yatı konuklarının
ağırlanması maksadıyla alınması gereken bir yat. Ve sonuçta 1 Haziran 1938 tarihinde Türk karasularına girip Atatürk'e 56 gün ev sahipliği yapıyor ki ömrünün son günlerinde. Bu yönüyle de çok önemli bir koleksiyona sahip. Savarona ile ilgili Atatürk'e ev sahipliği yapmış, son günlerini geçirdiği çok önemli bir tekne. Onun ifadesiyle bir çocuğunu bekler gibi, bir çocuğun oyuncağını bekler gibi beklediği bir tekne ve ömrünün son 56 gününü geçirdiği tekne. Bu yönüyle de çok önemli. Bizim için o koleksiyonda çok önemli bir yer ifade eden bir teknenin parçaları burada sergilenmekte. Tarihin her noktası öykülerle doludur ve müzeler bu öyküleri günümüze kadar taşır. Deniz Müzesi'ndeki öyküler tam da bu belgeselin ruhuna uygun öykülerle dolu. Gidin ve bu belgesele sığmayan tüm o muhteşem öyküleri yerinde dinleyin. Her müzenin bir öyküsü vardır. Ancak o öykülerin içerisinde insan ve malzeme hep beraber anılır. Bizim öykümüzde ise en önemli simge, bizim tarihimize ve geçmişimize en önemli miras tarihi kadırgamız. Tarihi kadırga yaklaşık 600 yaşında bir tekne olduğu da söyleniyor. 400 yaşında olduğu da söyleniyor. Onun yaşı bile ilgi çekici, bir mistik, hava yaratıcı ya da şöyle söylemek gizemlerle dolu bir tekne. Bunun şu şekilde ifade etmek lazım. İstanbul'un fethinden bu yana gelen bir tekne olduğu da söyleniliyor. Tarih bunu doğrulayamıyorsa da. Ancak onun Avcı Mehmet tarafından kullanıldığını da resmi kayıtlarda bulabiliyoruz. Ama bu kadar korunan, bu kadar önem verilen, Türk tarihine simgeleşmiş, Türk denizciliğiyle simgeleşmiş bir teknenin, bir kadırganın, bir gezinti kadırgasının bulunması, bir çektiri formunda İstanbul'da bulunması, dünyada da bir benzerinin olmaması, bu formda, bu yaşta bir olmaması çok ilgi çekici, çok önemli bir bir tekne. Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkeye yakışır bir müze, Deniz Müzesi. Askerlik sanatının nasıl icra edildiğini göreceğiniz, denizcilik tarihinin her aşamasına şahitlik edeceğiniz muhteşem askeri bir müze, Deniz Müzesi. Biz şöyle anlatıyoruz bizi ziyaret edenlere, yerli ve yabancı konuklarımıza. Suya zincir vurulur mu diyoruz. Evet, Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul'u kuşatanlara karşı suya zincir vurmuş. Ve bunu bir başarı olarak tarih söylemleri içerisinde fethedilemeyen toprak parçası olarak sürekli ifade bulmuş. Ancak bir kişi dünya tarihine ismini çok önemli altın harflerle yazdıran Mehmet, genç Mehmet, Sultan Mehmet bu suya vurulan zinciri parçalamayı başarmış. O da onun hikayesi içerisinde 1453'e gitmek lazım. 1453 yılına geldiğimiz zaman Haliç'te zayıf olan surlar deniz surları. İstanbul'daki deniz surları zayıf surlar. Bu surlara ulaşılmaması için Galata'yla bugünkü Sarayburnu arasında dubalara bağlı tabii zincir çekilerek bir dubalar arası, bir ahşap dubalar vasıtasıyla bir zincir çekiliyor ve bu şekilde kuşatmalar bertaraf ediliyor. Ama bunu aşmanın bir yolu bulunuyor ve bu yolda karadan denize, Haliç'e bir donanma indirerek. Bunu başaran tarihte birkaç kişi var. Bunlardan en güçlülerinden başında da Fatih Sultan Mehmet geliyor. Fatih Sultan Mehmet bu zinciri kırmayı başarıyor ve suya vurulan zinciri ortadan kaldırıyor. İşte o zinciri yakından görmek bile, birazdan öyküsünü dinleyeceğiniz gemi baş figürlerini yakından görmek bile büyük bir şans. İstanbul'a yolunuz düştüğünde Beşiktaş'a muhakkak gidin ve Deniz Müzesi'ni gezin. Gemileri biz 3 şekilde tanımlıyoruz. Baş, vasat ve kıç.
Bu şekilde asıl ana parça, ana gövde üzerinde bu şekilde bir tanımlaması vardır denizcilik tabirinde. Baş figürleri gemilerin ihtişamını, onların denizdeki gücünü ifade eden ve geminin aslında tanınmasını da, uzaktan tanınmasını da sağlayan özgün donatılar. Bu donatılara biz gemi baş figürü diyoruz. Gemilerin başında yer alırsa baş figürü, kıçında yer alırsa da kıç figürü diyoruz. Onlar gemiyi aslında aidiyetini ve güzelliğini temsil ettiği devletin büyük ve gücünü simgeliyor. Bu yönüyle bakıldığında da şu andaki sergimizde bunların özellikle seçildiğini görüyoruz. Yani bunların öylesine seçilen eserler tarihi bir ifadesinden soyut bir anlamla seçilmediğini, çok özenle seçildiğini görüyoruz. Birincisi hemen Deniz Müzesi'nin ilk Kayıklar Galerisi'nin sonunda yer alan Türk mitolojisine atıfta bulunan Zümrüdü Anka kuşu. Anka kuşu Türk mitolojisinde şöyle bir ifadesi vardır. Onun uçtuğu alanda gökyüzünde kimin üzerine gölgesi düşerse o kut alır. Türklerde de kut almak çok önemli bir tabirdir. Böylece ne olmuş olur? Devleti yönetme gücünü ve gök tanrı tarafından ona bir izafiyet, özel bir anlam yüklendiğini gösterir. Özel bir anlamı vardır kut almanın. Bu yüzden de o figür özellikle seçilmiş olduğunu görüyoruz. Yani öylesine seçilmiş bir figür olmadığını görüyoruz. O devlet arması şeklinde o geminin zırhlı Orhaniye fırkateyninin üzerine çizilmiş, nakşedilmiş bir figür. Bu yönüyle zırhlı Orhaniye fırkateyninin bu gemi baş figürü, onun arkasında devletin nişanını taşıyan gemi kıç figürü görülmesi muhakkak gereken eserler arasında. O kadar çok öykü var ki bu belgesele sığdıramadığımız. Müzelik Öyküler ekibi olarak muhakkak tekrar Deniz Müzesi'ne gitmek istiyoruz ve anlatacak yeni öyküler kaydetmek istiyoruz. Aslında Türklerin denizle olan bağlantısının çok uzakta olmadığının göstergesini şöyle ifade edeyim size. Mesela Karadeniz kelimesini bizler verdik, Türkler verdi Karadeniz'e ismini. Adalar Denizi dediğimiz, arşipel dedikleri Batılıların yine Adalar Denizi dediğimiz ismi biz verdik. Akdeniz ismini yine Türkler Akdeniz ismini koydu. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bu isimlerden yola çıkarak Türkler denizlere de isim veren millet. Türk milletinin bu yönü de var. Deniz Müzesi Türk kültürünün ve Türk sanatının çok önemli bir alanı. Burada Türk mitolojisinden Türk denizcilik ama askeri denizciliğinin faaliyetlerinin tamamında nasıl yer aldığını, tarihe nasıl damga vurduğunu gösteren seksiyonlarımız, bölümlerimiz var, alanlarımız var. 6 tane ana bölümümüz var. Ama bunların içerisinde şunu görüyoruz ki Türk denizciliğinin yükseliş döneminin önemli figürleri, bunlar içerisinde az önce de zikrettiğim gibi Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Türk kartografyasının, haritacılığının önce isimlerinden birisidir. Diğeri de Turgut Reis göreceksiniz. Ama tabii bunları sadece öne çıkarmıyor burası. Diğerlerinin de vurguları var. Yani bir mirası nasıl devredildiğini, Türk denizciliğinin mirasının nasıl kuşaktan kuşağa geliştiğinin göstergesi. Gemi baş figürlerinde bir isim olarak, bir hikaye olarak, bir öykü olarak muhakkak yer alıyor. Daha sonra gemi baş figürlerinden geçiyoruz. O isimlerin gemi adlarına verilişine kadar hepsinde bir Türk tarihinin geçmişten getirdiği özel durumu, özel isimleri yaşadığını görüyoruz.